Şimdi şu geri kalanını alıyorum. Onu da şuradan içeriye geçirip tek kanadın birinden geçirip şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu da yine aynı şekilde bu araya yerleştiriyorum. Kenarları kapatma da bu. Evet. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık dikime geçiyorum. Dikimde zaten devamlı yaptığımız dikim. Ufacık bir şey göstereceğim ve çantayı bitireceğim. Evet. Bu şekilde kenarları da kapatıyoruz. İpimi buradan bu şekilde geçiriyorum ve ipin arasından geçip uzun uzun anlatmıyorum arkadaşlar. Kısaca öğrenmek isteyen diğer videolarıma bakar. Bakın. Şuradan şu tarafa geçiyorum. Önce bu arayı kapatmamız lazım. Yani şu araları kapatmamız lazım. Buraya geçiyorum. Buradan bu tarafa. Buraya. Gördüğünüz gibi bu aralar tuttu, kapandı. Şimdi şu karenin birini alıyorum arkadaşlar. Buradan içeriye geçiriyorum. Şu şekilde. Bunun dört bir tarafını dikeceğim. Şöyle. Bunların hepsinin arkadaşlar resimlerini çektim. Kaç tane her sırada kaç tane olduğunu, ölçülerinin ne olduğunu belirten bir düzenleme yaptım. Ve onları grubun videonun içinde paylaştım. Evet arkadaşlar, bu şekilde şu 8 parçayı bunun içine komple yerleştirip dikeceğim. Ve sonra hazırladığım bu şeritleri tek tek bunların üstüne inşa edeceğim. Tabanı diktim. Gördüğünüz gibi. Birinci sıradan itibaren dikmeye başlıyorum. Bunu dikerken arkadaşlar kesinlikle herhangi bir yerinden kırma işlemi yapmıyoruz. Sadece direkt birbirlerine denk gelecek şekilde dikiyoruz. Kesinlikle hiçbir yerinde arkadaşlar kırma işlemi yok. Şöyle köşeye kadar geldiğinde olayı gösteririm size. Bu şekilde zikzak olarak dikiyorum. Şöyle.
Bakın arkadaşlar, bu şekilde köşeye kadar geldim. Bakın. Bakın arkadaşlar, köşede hiç kırma işlemi yapmıyorum. Direkt dönüyorum. Direkt dönüyorum. Bakın, köşeye geldim. Yalnız döneceğim için, dönerken aralarının açılmaması için şöyle köşeye 2 kere köşeyi dikelim. 2 kere dönelim. Şöyle. Böyle döndüm. Bakın. Ölçülerim tam arkadaşlar. Bakın, bunu bu şekilde şöyle döndürüyorum. Böyle. Ve köşede bununla bunu dikiyorum. Kırmıyoruz arkadaşlar. Sadece dönüyoruz. Kırmak yok bu çantada. Köşelere dediğim gibi şöyle birkaç kere dönmekte yarar var. Evet. Burada da şöyle 2 kere dönelim. Çünkü döneceğiz ya arkadaşlar. Yine burada da bir dönme işlemi yapacağız. Dönerken açılma ihtimali oluyor. Onun için bu dönme yerlerinde birkaç tur atmakta yarar var. Şöyle geldim ve buraya dönüyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde döndüm ve ne yapıyorum? Bununla bunu dikiyorum. Evet. Zaten bundan sonraki sıralarda bu dönme işlemleri olmuyor arkadaşlar. Direkt bu birinci sıranın üstüne bütün katları tek tek dikeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi yine aynen böyle dümdüz dikip devam edeceğiz. Tabandan sonra birinci sırayı diktim. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi şu köşelerde herhangi bir kırma işlemi yapmadım. Sadece döndüm. Ve bundan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Diğer katmanları tek tek aynı şekilde bunun üzerine böyle bütün bu katmanları yerleştireceğim. Bakın arkadaşlar, çantanın ağız kısmını diktim. Şu şekilde gözükecek. Bunu bu şekilde dikebilmek için biliyorsunuz şu parçaları yapmıştım. Bunlar zaten o kalıbın içinde göreceksiniz bunları. 2 tanesi öne, 2 tanesi arkaya olacak şekilde böyle üçgen gelecek şekilde kalıplar düzenledim. Bu kalıpları yerleştirirken arkadaşlar şuradan itibaren şu şekilde çantamı ortalıyorum. Bakın şurası V gelecek. V harfi şeklinde. Ve bunu şöyle bir tanesini buraya koyuyorum. Diğerini de buraya koyup bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde dikiyorum. Şöyle. Ve bunu da böyle koyuyorum, dikiyorum. Sonra bunu alıyorum. Bunu diktikten sonra bunu da bu şekilde dikiyorum. Ve şu küçük kareleri de buraya dikiyorum. Bunları diktikten sonra arkadaşlar, bunların nasıl dikildiğini göstermeme gerek yok sanırım. Ama en azından şunu bir tutturmayı göstereyim size. Şu şekilde iğnem burada.
buradan itibaren alıyorum ve şuradan geçiriyorum. Bu çanta da arkadaşlar fermuar falan yapmayacağım. Dilerseniz siz fermuar yapabilirsiniz. Ben bunu düğmeyle tutturmayı düşünüyorum. Değişik olsun. Hep aynı klasik çantalar yapmaktan bıktım. Bakın. Bu şekilde. Böyle dikeceğim. Şimdi bunların arkadaşlar bu şekilde ben resimlerini çekeceğim. Fazla da bunu dikmeyeyim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunu tamamen böyle dikeceğim. Şu şekilde. Bunu diktikten sonra bunu dikeceğim ve sonra bunu dikeceğim. Ve çantam bitecek. Arkadaşlar bakın çantayı bitirdim. Şu kısımlarına, uç kısımlarına kuş gözü taktım. Ve çantamı şu şekilde kancalarla sapları tutturdum. Şuraya şöyle bir düğme diktim. Yine aynı şekilde makrome ipinden şuradan ipi geçirdim. Ve sağı solu örerek böyle bir bağlaç yaptım. Ve onu bu şekilde, şu şekilde arkadaşlar kapatacağım. Ben bu çantaya fermuar dikmedim. Onun yerine böyle bir düzeneyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ovalimsi değişik güzel bir çanta oldu. Evet, bu yeni model çantamın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.